Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün 6 Nisan 2026 Pazartesi. Hepinize güzel bir hafta diliyorum. İnşallah borsa tarafında da güzel bir hafta geçiririz. Artık eee, hani kasamızın dolduğu günler yakındır diye umuyorum. Videoya başlamadan önce arkadaşlar kanalıma abone olup videoları beğenirseniz çok sevinirim. Her videoda bunun altını özellikle çizmeye çalışıyorum. Çünkü gerçekten ciddi bir emek veriyorum bu videoları hazırlarken. Yani yarım saatlik bir videonun bile bana açıkçası süre olarak 4-5 saate neredeyse denk geliyor. Onun için hani eğer ki beğendiyseniz beğenmezseniz zaten bir şey yok, sıkıntı yok. Beğenmeyebilirsiniz ama eğer bu videolar size bir nebze de olsa faydalı olduysa beğenip abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Şimdi bugün yine özellikle DXY tarafından başlayacağız. Çünkü dün gece özellikle çok hareketli anlar yaşandı. Altın tarafında, DXY tarafında, kriptoda ciddi bir yükseliş oldu. Hepsini sırayla değerlendireceğiz. Geri çekilmeler nerelere kadar gelebilir? Hani haber akışıyla zaten şu anda bütün piyasa ilerliyor. Nerelerden tekrardan alım yapılabilir? Hepsini tek tek konuşacağız arkadaşlar. Şimdi DXY'den başlayalım. DXY arkadaşlar gördüğünüz gibi yaşayan yapıda herhangi bir değişiklik yok. Geldi bizim bulut direncimize kadar geldi. Oradan alt kanal bandına temas etti. Şu anda buralarda akümüle oluyor gibi görünüyor. Daha kısa vadede bakarsak evet şu anda buradan destek almış gibi görünüyor. Zaten yeşil bandımızın alt kısmı da 99.8 bölgelerine denk geliyor. Bakın arkadaşlar buraları veriyorum ben size. Yani yine bazı arkadaşlar hani nereden alalım gibi bazı söylemlerde bulunuyor. Her videoda elimden geldiği kadar anlatmaya çalışıyorum. Yani ben buradan size şuradan alacaksınız, şuradan satacaksınız diyemem arkadaşlar. Hani benim böyle bir hani yatırım tavsiyesi verebileceğim açıkçası bir yetkinliğim yok. Belgem yok yani daha doğrusu. Ama ben size alanları veririm. Özellikle Telegram kanalımda zaten bunları gerçekten fırsat geldikçe de paylaşıyorum. Oraya abone olursanız Telegram kanalıma, YouTube sayfasında linki var. Oradan erişebilirsiniz. Ama ben YouTube içerisinde dediğim gibi size sadece buradaki alanları verebilirim arkadaşlar. Ondan sonraki risk tamamıyla size kalmış durumda. Şimdi yükselen trendimiz var. Bir trend içerisinde devam ediyor. Ben dün de söylemiştim artık burada sona doğru geldi. Yani artık buradan sonra piyasa bir yönünü tayin etmesi gerekiyor artık. Çünkü bu sonsuza kadar bu kanal içerisinde devam etmeyecektir. Yani bu trendlerin de bir adabı usulü vardır. Tabiri caizse. Şimdi alt taraftaki indikatörler arkadaşlar artık strong bir işe dönmüş durumda. Yani aşırı satış durumuna gelmiş durumda. Üst taraftan zaten gördüğünüz gibi indikatörlerimiz aşağı dönüyor. Volatility soğuyor. Şu anda DXY tarafında maalesef demeyeyim gerçekten güzel bir şekilde soğumaya başlamış. Yani trend dönüyor gibi görünüyor. Benim buradaki en çok önem verdiğim indikatörlerden bir tanesi zaten benim hareketli ortalamanın kesişmeleri gösteren bir indikatör bu. Şu anda bu DXY'de kesişim vermiş durumda arkadaşlar. Bakın saatlikte özellikle aşağıya kesmiş ve burada da kırmızı bulutlar oluşmaya başlamış. Yani kırmızı bulutlar da gördüğünüz gibi oluşmaya başlamış. Bu DXY tarafında olumsuz diğer paritelere artık yavaş yavaş para girebileceğini bize gösteriyor. Dediğim gibi bu bir anda aşağı kırılım da yapmayabilir. Biraz buralarda süründürüp ondan sonra aşağıyı deneme ihtimali de var arkadaşlar. Ama şu anda gördüğümüz kadarıyla dediğim gibi haberlerden bağımsız olarak DXY şu anda bir düşüş trendine girmeye başladı. Şimdi bir altın tarafına bakalım. Altın tarafında durumlar nasıl? Altın dün gece özellikle satıcılığı başladı. Fakat ondan sonra kısa sürede topladı ve hani o düşüşünde komple telafi etmiş durumda. Şu anda altında arkadaşlar bakın bir yükselen trendimiz vardı, onu aşağı kırdı, o tarafa doğru gidiyor. Üst tarafta arkadaşlar dediğim gibi 4730 bölgeleri ve 4800 bölgesi özellikle çok önemli direnç olarak çalışacaktır. Yani buralara geldiği zaman artık yavaş yavaş özellikle vadeli taraftaki arkadaşlar eee, yani kar almaya başlamasını gerektiğini düşünüyorum. Şimdi bizim bir hareketli ortalamalarımız var. Dün özellikle de bundan bahsettim ben detaylı videoda. Yani hareketli ortalamaların üzerine atması lazım dedim. Bu altının da gerçekten şu anda ciddi bir yükseliş yapabilmesi için. Hani bu hareketli ortalamalar da arkadaşlar 4845 civarlarında. Bakın 4845, 4860 altında artık
yönün tamamıyla netleşeceği bir alan. Eğer ki hani 4300'lerde 4200'lerde alım yapmayan, alımı kaçıran kişiler varsa, yani 4800'ün üstü burada artık altında yukarı yönlü trendin net bir şekilde başlayacağını bize gösterir. Bakın burası önemli. Alın demiyorum ama burası önemli. Burasının üzerine gider çıktığı takdirde daha ciddi yükselişler bizi bekliyor olacaktır. Şimdi 4 saatlikte bakarsak da dediğim gibi 4800, 4700, 60 bölgede şu bölgeler arkadaşlar 50, 4750, 4800 bölgesi kısa vadede önemli. Bakın bizim uzun vade hareketli ortalamalarımız da bu alanda arkadaşlar. Yani bunun üzerine atması demek gerçekten altının EMA'larının da desteğiyle tekrardan bir yükselişe başlayacağını bizi teyit eder. Videolarımda hep bahsediyorum. Bizim için yükseliş trendi nasıl olur arkadaşlar? Özellikle spot yatırım yapacak kişiler için. Kısa vade EMA'lar fiyatı takip eder. Şu uzun vadeli EMA'lar fiyata alttan destek olur arkadaşlar. Bakın şu şekilde. Yani 8 buradan gidecek, 20 buradan gidecek, 34 buradan gidecek, 50 buradan gidecek. Yani EMA'lar daha uzun 100 günlük, 200 günlük EMA'larımızda fiyatı daha aşağıdan takip edecek. Bu çok güzel bir yükseliş, yani bullish bir trendtir. Bakın bunu kaçırmayın. Bunu kaçırırsanız ciddi üzülürsünüz. Şu an dediğim altında da arkadaşlar bakın bu bizim bulut trendimiz, direncimizin yine o da aynı şekilde 4750 şu anda içine girmiş durumda. 4 saatlik de 4800 arası. Yani şu bölge arkadaşlar önemli bir bölge. Şu bölge önemli bir bölge. Yani bu bölgeye geldiğimiz zaman gerçekten dikkat edilmesi gerekiyor. Buradan geçmesi için güzel bir hacim, güzel bir haber akışı olması gerektiğini ben açıkçası düşünüyorum. Sinyallerimiz strong bullish arkadaşlar altında. Bakın bu değerli. Özellikle dün ben Bitcoin'de de bunu söyledim. 4 saatlikte hani günlükte bir iş görünüyor ama 4 saatlikte bullish bir trend var. Sindikatörler de bunu destekliyor. 4 saatte kısa vadeli yükselişler olabilir dedim. Dünkü videoyu açıp izleyebilirsiniz arkadaşlar. Oradan zaten şu anda 70 bin dolarlara gece herhalde çıkmış. Sabahta baktığımda 70 bin dolarlar seviyesindeydi. Ama dediğim gibi ben kripto tarafında hala şu anda olumlu değilim. Benim için olumlu olması için dediğim gibi 75 binin üzerine atması gerekiyor. Alt taraftaki indikatörlerimiz de zaten dipten 4 saatlikte dönüş vermeye başlamış. Bakın bu değerli. Diplerin yükselmesi demek fiyatın hacimli bir şekilde yükseleceği anlamına gelir arkadaşlar. Bakın bunu unutmayın. Gümüş tarafına bakalım. Gümüşte gece yine arkadaşlar satıcıda başladı. Ondan sonra o da altın gibi toparladı. Hala trendin üstünde olumlu. Sinyallerimiz gümüş tarafında hala çok olumluya dönmüş durumda değil. Yani neutral, moderate durumda şu anda. Orta seviyede ilerliyor. Ama altınla beraber bunun da yükselişe devam edeceğini düşünüyorum. Gümüş tarafında da arkadaşlar bakın ilk direncimiz şu bölge olacak. 74. Üst tarafta da 76. Yani 74-76 arasında bizim bulut direncimiz var arkadaşlar. Bunun üzerine atarsa gümüş tarafında da güzel yükselişler görebiliriz. 4 saatlikte kısa vade EMA'larımız bakın bakarsanız arkadaşlar 100 günlük 200 günlük EMA'larımız şu anda 76-77 bölgelerine dizilmiş durumda. Gümüşte de özellikle günlükte açıp bakalım. Gümüşte de arkadaşlar dediğim gibi 78 bölgesinin üzerine atması demek gümüşte artık trendin EMA'larla desteklenerek bullish'e döndüğünü gösterir arkadaşlar. Bu da buradan artık şu seviyelerin üzerine geçerse arkadaşlar şu ara dirençlerdir. Ana direncimiz bizim burada 90 bölgesi. Burası dün de bahsettim. Fibonacci'de şu düşüşün %50'sine denk geliyor arkadaşlar burası. Yani 90 bölgesi bu düşüşün %50'si. Bu da demek oluyor ki fiyat oraya geldiği zaman bir geri çekilme yaşama olasılığı var. Yani spot alımı yapacak arkadaşlar için çok bir anlam yok. Hani şuradan alıp da spot alım için bekleyebilirler ama dediğim gibi benim burada bahsettiğim vadeli tarafta işlem yapan arkadaşlar için hani şu 90 dolardan tekrardan 85-83 bandını test edebilir. Buraya geldiği zaman zarar etmeyin. Oralarda artık kar alın çıkın. 90'ın üzerine attığı zaman tekrardan pozisyonlarımızı açabiliriz. Şu anda gümüş
Bullish ilerliyor arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Altın kadar trendde değil ama diğer paritelere göre iyi durumda olduğunu düşünüyorum. Şimdi Britanya doları, Britanya pound'u dolar paritesine bakın, ben bu işlemi dün verdim arkadaşlar. Dün özellikle bakın dedim ki uzun süredir düşen trendinde devam ediyor. Alt kanal bandına doğru, alt kanal bandında seans açılınca 1.30 1.31 bölgelerinden dedim, yani şu bölgelerden alım yapılabilir. DXY'nin durumuna da bakarak bakın oradan gerçekten güzel de bir yükseliş yaptı. Hatta bakalım şu bölgelerden baksak. Evet arkadaşlar, yani %1'e yakın yine güzel bir yükseliş yapmış. Özellikle Forex piyasalarında bu yükselişler ciddi karlar getirir arkadaşlar. Forex tarafında işlem yapanlar bilir. Şimdi buradaki durum ne arkadaşlar? Britanya dolarına bakarsak, Britanya pound'una bakarsak günlükte hacimli bir mum gelmiş arkadaşlar. Ama üst tarafta bakın gördüğünüz gibi hareketli ortalamamız var. 1.33 370 bölgesi güçlü bir direnç bölgesi arkadaşlar. Bunu öncelikle söyleyeyim. Eğer ki işlem alacak arkadaş, işlem alan arkadaşlar varsa, ben bunda işlem aldım çünkü. Benim açıkçası şurada ilk hedefim 1.33 bölgelerinde ben bir kar satışı yapacağım. Öncelikle onu söyleyeyim. Sinyallerimiz bunda da karışık arkadaşlar. Şu anda destekten aldığı tepkiyle ilerlemiş görünüyor ama kısa vadeli EMA'ların da üstünde ilerliyor. Şurada bir 50 günlük EMA'larımız kaldı. 50 günlük EMA'nın üstüne attığı zaman dediğim gibi direkt 1.33 bölgesini kendisine hedef olarak seçecektir. Bir market yapısının da değişmesi için bakın şu 1.33.4 1.33.5 üstünde mum kapatmalı ki bir Britanya Pound'unda market yapısı değişti. Bullish'e döndü. Artık bu trend buradan aldığı destekte üst bantları deneyebilir diyelim. Bununla ilgili de arkadaşlar ben takipteyim zaten. Özellikle Telegram kanalımdan da bununla ilgili giriş çıkış yerlerini gün içerisinde vereceğim. Şu anda alım yapmamış arkadaşlar beklesin. Buradan bir geri çekilmede tekrardan işleme giriş yapabiliriz. Nasdaq tarafına bakalım. Nasdaq tekrardan arkadaşlar kanalın içine attı. Bakın şurada gördüğünüz gibi tekrardan o aylardır içinde bulunduğu 23.900 bölgesini kanalın içine attı. Tekrardan üst bantları deniyor. Düşeni kırması için arkadaşlar bakın şurada 24.370 bölgesi bunun düşen trendinin kırması için gerekli olan bölgeye, buranın üstüne atmadan Nasdaq'ta açıkçası olumlu bir durum var diyemeyiz. Bu düşüşün tepkisi şeklinde olabilir. Üst tarafta da hareketli ortalamalara bakalım günlükte. Şu anda günlükleri kritik bir bölgede arkadaşlar. Bakın şu anda 200 günlük hareketli ortalamamız, 100 günlük hareketli ortalamamız bu bölgede. Şu anda 24.200 bölgesinde. Zaten bulut direncimiz de bu bölgede oluşmuş gördüğünüz gibi. Yani bu bölgeden artık şu anda işlem almak çok riskli. Buranın üzerine atması lazım. Yani fiyat gelir. Şuranın üzerine atar. Özür dilerim. Şuranın üzerine atar. Tekrardan bir geri çekilmede Nasdaq tarafında da işlem yapılabilir. Bu tamamıyla savaştan kaynaklı arkadaşlar yükselişler. Piyasa şu anda barışın olabileceğini fiyatlıyor. Yani burada dikkatli olmanız gerekiyor. Çünkü Trump çıkar yine saçma sapan bir konuşma yaparsa bunlar şu verdikleri yükselişi fazlasıyla geri alırlar. Yani ben şu direnç bölgesi, destek bölgesini daha önce vermiştim. 23.800 bölgesi direnç olarak destek olarak çalışacaktır dedim. Bakın buradan aldığı tepkiyle zaten şu anda üst taraflara doğru gidiyor. Gördüğüm kadarıyla şu bölge zaten bakın düşük dip yapmış, yüksek tepe yapmış. Yani şu bölge artık fiyatın yavaş yavaş yükselmeye meyilli olduğunu bize gösteriyor. Aşağıdaki sinyallerimiz karışık arkadaşlar. Bunda tam bir bullish diyemiyoruz altın gibi. Ama gördüğüm kadarıyla şu anda güzel bir yükseliş trendine girmiş gibi görünüyor. Tabii üstteki taraftaki hareketli ortalamamızın üzerine atması gerekiyor ki bizim artık bu trendde olumlu bakabilelim. Bakın gördüğünüz kadarıyla şu 200 günlük hareketli ortalamalarımız bakın takip edin. Sürekli direnç olarak çalışmış. Fiyat her buraya vurduğunda düşüş gelmiş. Her vurduğunda düşüş gelmiş. Her vurduğunda düşüş gelmiş. Bakın aşağı kadar ta ki desteğe bunu atana kadar.
Şimdi biraz kripto tarafına bakalım arkadaşlar. Abi Brent'e bakalım önce. Brent de dün güzel bir yükseliş yaptıktan sonra tekrardan satış geldi arkadaşlar. Petrol tarafında bakın. Yine bu da trendde devam ediyor. Trend içinde tüm hareketli ortalamaların üzerinde. Bu da hala trendin çok sıcak olduğunu bize gösteriyor. Özellikle EMA tarafında. Şu trendi aşağı kırması lazım arkadaşlar. Özellikle söylüyorum. Bu trendi aşağı kurmadan petrolün düşme olasılığı maalesef yok. Özellikle Brent tarafında. Alt taraftaki sinyallerimiz artık yavaş yavaş dönüşe geçmiş arkadaşlar. Bakın petrol tarafında teknik olarak düşüş için gerekli olan bütün sinyaller oluşmuş durumda. Ama teknik olarak söylüyorum. Yani tabii burada temel için konuşmuyorum. Bunu öncelikle söyleyeyim. Eğer ki temel akışta bakın eğer ki temel akışta Hürmüz Boğazı açılır, savaşla ilgili artık yani olumlu görüşler ortaya çıkar. Hani savaşın biteceğiyle ilgili ya da anlaşma yapılacağı ile ilgili yani Brent şuradan petrol tarafı 93'leri sonra da arkadaşlar 79 seviyelerine kadar çok çok hızlı çekilebilir. Bunu unutmayın. Şimdi kripto tarafına bakalım arkadaşlar. Kripto tarafı kısa vade bakarsın USDT bakın düşen bir trenddeydi. Daha önce bundan bahsetmiştim. Hani her gün vurduğunda geri çekiliyor. Her vurduğunda geri çekiliyor. Artık tepeler düşmeye başladı. Yani teknik olarak şu anda USDT tarafında bir irişe dönmüş durumda. Hem de strong bir iriş arkadaşlar. Yani buralardan artık şu şekilde yukarı doğru geri çekilmeler alım fırsatı olarak değerlendirebilir. Ama diyorum temelden bağımsız olarak. Şu anda bakın alt indikatörümüzde dibi açmış durumda. Yani bu demek oluyor ki piyasanın düşüşü için artık indikatörlerde de alan var. E, Trendimiz ranging'de lüks volatility moderate arkadaşlar ortada. 4 saatlikte özellikle EMA'ların altına sarkmış durumda. Bakın uzun vade EMA'larda. Eğer ki şöyle bir EMA dizilimi görürseniz arkadaşlar bakın uzun vadeler böyle, kısa vadeler böyle. Artık kripto tarafına da hacim giriyor demektir. Bakın bunu unutmayın arkadaşlar. Alt tarafta biz arkadaşlar ilk karşılayacak alan POC noktası 7.66. Onun da altında düşen trendimizin destek bölgesi var arkadaşlar. Özür dilerim. Yani şu bölge 7.66 7.50 burada destek olarak çalışabilir. Onun da altında yatay desteğimiz olan 7.25 bölgesi var arkadaşlar. Buralara geldiğimiz zaman artık fiyatın gerçekten dönüyor mu yoksa bu sadece içeriye yatırımcıyı çekmek için yapılmış bir manipülasyon mu onu orada anlarız. Yani burada artık kriptoya para giriyor. Kriptonun yükselişleri için artık tamamıyla organik bir süreç başlıyor diyebilmemiz için bakın arkadaşlar şurayı şöyle şu bölgenin altına sarkması lazım. Bakın aylardır bu bölge içerisinde Bitcoin ile beraber bir savaş veriliyor. Yani 7.28 7.20 bölgesinin altına sarkması demek artık Bitcoin içerisinde altcoin'lere de güzel paralar girebileceği anlamına geliyor. Ama şu anda dediğim gibi bu panel içerisinde devam ediyor. Hala şu trendi kırmış değil. Manipülasyon olma olasılığı hala devam ediyor. Spot alım yapacak arkadaşlar için burada dikkatli olması gerektiğini düşünüyorum. Bitcoin tarafına bakalım. Bakın Bitcoin yine geldi. Kanalın içerisine girdi. Kısa vadede şu anda EMA'ları kendine destek almış gibi görünüyor. Özellikle bakın şuradaki 200 günlük EMA her seferinde onun bir şekilde altına bakın üstüne çıksa bile bir şekilde altına tekrardan geldi. Hiçbir şekilde gün kapattırmadı. Hatta günlüğü alalım. Orada daha net görürüz belki. Günlüğe bakarsanız arkadaşlar şu bizim 50 günlük hareketli ortalamamız. Bakın 50 günlük hareketli ortalamamızın her seferinde maalesef altına inmiş durumda. Şu anda göreceğiz. 50 günlük hareketli ortalamamız 70.900 bölgesinden geçiyor arkadaşlar 4 saat günlükte. 4 saatte bir bakalım tekrardan. Bunu biraz detaylı bakmak istiyorum arkadaşlar. Çünkü bununla ilgili gerçekten çok kafa karışıklığı var. Şimdi bakarsak bu bölgede özellikle hacimli bir şekilde tekrardan kanalın içerisine girmiş. Üst tarafta arkadaşlar bakın 70.800 70.600 bölgeleri önemli. Hem 4 saatlik yani günlükte 50 günlük hareketli ortalamamız
hem de arkadaşlar POC noktamız. Yani en son düşüşü getiren bölge bu bölge arkadaşlar. Yani şuradan gelen satış dalgasıyla fiyat aşağı kadar çekildi. Şu anda bakalım, eğer ki bu bölgeye tekrardan gelir üstünde kapatırsa, yani 70.800 bölgesinin üzerinde bir 4 saatlik kapanışla beraber fiyat tekrardan üst bant olan şu 70.000, 74.500, 75.000 bölgesini hedefleyecektir. Artık burada da arkadaşlar zurnanın zırt dediği yere geliyoruz demektir. Çünkü bakın, şu bölge aylardır içerisinde bir range alanı olarak çalışan bölge. Range içerisinde devam ediyor. Yani buranın üzerine attığı zaman arkadaşlar direkt hedefimiz üstteki 80.800 bölgeleri. Burası hem bizim yatay direncimiz hem de 100 günlük hareketli ortalamamızın olduğu bölge. Burası çok önemli. Hani şu alanları kendi grafiklerinizde de alarm şeklinde kurabilirsiniz. Onun üstünde de arkadaşlar 85.200 bölgesi, bu da 200 günlük hareketli ortalamamız. Yani dün de bahsettim. Bunda spot alımın yapılabilmesi için fiyatın, yani şu EMA'ların bu şekilde gelip kısa vade EMA'ların da bu EMA'ların, uzun vade EMA'ların üstüne atması gerekiyor ki kripto tarafında da spot olarak yatırım yapılabilsin. Onun öncesinde ben açıkçası çok temkinli yaklaşırım. Çünkü hala benim için kripto, özellikle Bitcoin tarafı olumlu değil. Ethereum'a bakalım. Ethereum'da keza aynı. Şu anda Ethereum'daki sinyallerde bullish arkadaşlar. Ama bir divergence var. Bazı indikatörler burada negatif diyor. Hani fiyat yükseliyor ama ben bunu desteklemiyorum diyor. Bu bazen olabiliyor. Bakın şurada bunun için güzel olan EMA'ların üstüne atmış durumda. Özellikle 4 saatte. Yani bütün EMA'ların 4 saatte şu anda üzerinde, direnç bandına da gelmiş durumda. Bakın şu bölge Ethereum'da da direnç bandı. Yani 2158 ile 2190 arası bunun direnci. Bu bölgenin üzerine atması lazım ki Ethereum'da da artık yükseliş başlasın. Güzel olan, Ethereum düşeni kırmış durumda şu anda. Yani bakın şu düşen trend, videolarımda hep bahsediyorum. Bunun üzerine atmış durumda. Şöyle bir hareket olma olasılığı var arkadaşlar. Fiyat gelir. Buralarda oyalanır. Tekrardan gelir şu bölgede kırdığı düşen trendi test eder. Bu da 2060 bölgelerine denk gelir muhtemelen. 2050-2060 bölgesi. Buradan alacağı tepkiyle tekrardan üst bandı deneme ihtimali var. Ama şu anda fiyat tam direnç bandında, buradan işlem almak arkadaşlar her zaman çok riskli. XRP tarafına bakalım. XRP tarafı da arkadaşlar üst tarafta 1.47 direnç bölgesi var. Yani şu bölge, tekrardan göstereyim. Bakın 1.54 ile 1.47 arası, hatta şöyle çekersek çok fazla fitili var çünkü. Hani alan belirlemek biraz zor burada. Ama genel olarak bakarsak 1.50 ile 1.45 arası bunda ilk direnç bandı olarak çalışılacak bölge. Bundaki sinyaller biraz karışık. Yani fiyatla indikatörler arasında bir karmaşıklık var diyebilirim. Kısa vadeli EMA'larımızın 4 saatlikte üzerinde, EMA'lar kafalarını kaldırmış yukarı gidiyor. Yani fiyatı destekliyor ama üst tarafta uzun vade EMA'larımız var arkadaşlar. Bakın öncelikle 1.36 ve 1.39 bölgelerinde 200 günlük ve 100 günlük EMA'larımız dizilmiş durumda. Uzun vadeye bakarsak günlükte çok olumlu değil maalesef. Çünkü hala kısa vade EMA'larının üzerine atabilmiş değil. Yani Ethereum gibi değil. Ethereum'a bakarsak bakın, Ethereum'da güzel olan şu, kısa vade EMA'larımız iç içe girmiş ve alt taraftan fiyatı destekliyor arkadaşlar. Yani Ethereum tarafıyla Bitcoin tarafında şu anda EMA'lar tarafında olumlu olsak da XRP tarafında maalesef bu görüntü yok. Ama Bitcoin'in yükselişiyle bunda da yükselişin başlayabileceğini ben düşünüyorum. Ama önümüzde dediğim gibi şu anda kritik bir süreç var. Her şey istediğimiz gibi maalesef gitmeyebilir. Bu yükselişler olacaktır. Hani bu yükselişler geldiği gibi piyasaya sürekli böyle kaçtı, uçtu, gidiyor gibi hani söylemler yapan insanlardan uzak durun arkadaşlar. Çünkü bu insanlar her zaman böyle birileriyle ortak çalışarak, piyasaya fomalayarak insanların bir an önce piyasaya girmesi, fiyatların yükselmesi onların mal satması anlamına geliyor. Yani market yapıcı bunu sever. Büyük balinalar bunu sever. Yani yukarıdan milletin eline
malı verip kendisi satıp daha aşağılardan almak zaten bu piyasanın doğasında var. Yani bunlara kanmayın. Dediğim gibi e, bizim için önemli olan tekniktir arkadaşlar. Teknik bize ne diyorsa biz onu yapıyoruz. Fiyatlar her zaman e, düşmez, her zaman da çıkmaz. İlla ki aralarda belli yükselişler, belli düşüşler olması lazım ki fiyat artık yönünü tayin edilebilsin. Ama bunun için de dediğim gibi biz tekniğe bakıyoruz. Teknik bize ne gösteriyorsa, ne söylüyorsa onu yapıp onun çerçevesinde ilerliyoruz. İlla her zaman doğru olacak diye bir kaide yok. Bazen zarar da ediyoruz ama önemli olan stratejilerimize uyarak e, doğru işlemler alabilmektir. Bugünlük videonun sonuna geldik arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İnşallah sizin için de faydalı bir video olmuştur. Dediğim gibi gün içerisinde gördüğüm fırsatları Telegram grubundan paylaşıyorum. Oraya da katılırsanız e, hangi işlemleri aldığımı, nerelerden aldığımı, hangi stratejiyle aldığımı daha rahat görüp oradan hep birlikte güzel kazançlar elde edebiliriz arkadaşlar. Hepinize güzel bir hafta diliyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere.